Yemin ediyorum BTS bana kafayı yedirtti. Hani beynimin sigortası attı şu an. Herkese merhaba. Ben İrem Ses. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün de tahmin edebileceğiniz gibi Cuma günü BTS yeni albümü Map of the Soul 7'ı çıkardı ve bununla ilgili teorileri bir konuşalım istedim. Comeback dediğim böyle olur. En sevdiğim BTS albümlerinden biri Love Yourself, Tear. Her ve Persona evet çok güzel albümlerdi. Benim için Tear daha bir ön plandaydı. Ondan sonra benim bu kadar sevebileceğim bir albüm belki çıkar diyordum ve çıktı. Map of the Soul 7 tam da öyle bir albüm. Onun klibine bir reaction videosu hazırlamadım çünkü çıktığı anda izledim. Ama yani her izlediğimde hep bir şeyler yakaladım. Böyle tabii ki de bir ARMY'seniz zaten teorilerden başınız yanmıştır. Böyle en ufak detayları bile arıyorsunuz. Yani o taş niye orada, o yazı niye orada diye böyle kafa patlatıyorsunuz. Yani bugün biraz albümden ama ağırlıklı olarak ondan bahsedeceğim. Black Swan aslında grubun müzikal açıdan ne kadar çok geliştiğini ve yeni albümle ilgili bize ipuçları vermişti. Bu yeni albüm dinleyince evet bu çocuklar bunu başarmış diyorsunuz. Hani bunu BTS olduğu için demiyorum. Böyle geçmişten bugüne film şeridi gibi müzikleri gözünüzün önünden geçirirseniz o gelişimlerini görebilirsiniz. Tam benim sevebileceğim tarzda. Ben böyle BTS'e hareketli, hikayesi olan şarkıları çok yakıştırıyorum. Hani biraz da böyle duygusal. Bu klipte BTS'e Blue Devils grubu davullarıyla eşlik ediyor. Muhteşemler. Tek kelimeyle harikalar. Bir kere şunu kabul edelim. Bu klibin kesinlikle bias wrecker'ı Blue Devils. Klip onlarla başlıyor ve muhteşem bir senkronizasyon içindeler. Hani böyle su gibi akıyorlar. Hiç takılmıyorlar. Bir ara BTS'i izlemeyi bıraktı ve onları takip etmeye başladı. Baştaki hatunun tavırlarından şarkıyı ne kadar benimsediklerini görebiliyorsunuz. Özellikle o sahneyi döndüre döndüre izledim. Gelelim benim yakaladığım teorik kısımlara. İzlerken dedim ki çok mu fazla beyin yoruyorum, çok mu fazla düşünüyorum ama bunun da sorumlusu BTS çünkü bize o kadar çok ipuçları verdi ki her şeyin altından bir şey yormak zorunda kaldık. Eğer bir taşın altında yaşamıyorsanız bu albümde White Swan, Black Swan, Ego ve Shadow ikilemleri olduğunu biliyorsunuzdur. Öncelikle üyelerin giydiği kıyafetlere bir bakalım. Jimin ve V beyaz, J-Hope siyah, Jungkook, Suga ve RM de ikisinin karışımı siyah beyaz giyiniyor ve son olarak da Jin siyah ama mavi bir ceket giyiyor. Dans break'te de üyeler gruplar halinde dans ediyorlar. İlk başta J-Hope, Jimin ve V'yi dans ederken görüyoruz. Yani renklerini net bir şekilde belli edenler. Onların ardından Araf'ta olan Suga, RM ve Jungkook geliyor. Yalnız şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Yoongi ortada. Ve fark ettiyseniz bu gruplar arasında Jin yok. Daha sonra gruplar birleşiyor ve Jin tam ortalarına geliyor. Ve Black Swan'daki koreografinin bir kısmını yapıyorlar. Yani hepsi cool oluyor. Bu comeback'te de ana elemanı yine Jin olduğunu düşünüyorum. Bu comeback'te kesinlikle stilistler beni dumura uğrattı. Ya biliyorsun en ufak bir dekoltede bile sansürleniyorlar. Ama bu klipte memitoları gördük yani. Hani ya sapık değilim yanlış anlamayın da olayın ne kadar değiştiğini göstermek istiyorum bununla. Çünkü bu kadar zaman böyle sıkı kuralları vardı ve onu yıktılar. Yani gösteri dışında başka şeyler de gördük. Hayır öyle değil. Jimin'in Nevermind dövmesiyle Jungkook'un dövmelerinin geri kısmını gördük. Yani Jungkook'un dövmelerini komple hiç görmemiştik ama meğer hani omzunda da bazı figürler varmış. Hani demek ki omzuna kadar o dövmeler çıkıyor. V'nin suratında Shadow Like Me yazıyor. Benim gibi bir gölge diyor. Hani videoyu dikkatli izlerseniz V'yi kaplamaya başlayan siyah damarları görürsünüz. Yani gölge onu ele geçirmeye ve siyah koyuya dönüşmeye başlamış. Herkesin içinde bir Black Swan var ve sen bunu bastıramazsın diyor. Black Swan ne kadar karanlık bir atmosferdeyse onun da o kadar aydınlıkta. Ama gölge hep onlarla birlikte. Hani alttan onu gösteriyorlar. Klipte en sevdiğim sahne üyelerin davul çalmasıydı. Hani o sahneyi çok güzel yapmışlar. Jimin'in Jungkook'un üstünden attığı sahnede Bulletproof'ta Jimin'in J-Hope'un üstünden atladığı sahneye benziyor. Bu sahnenin sonunda Jimin böyle gökyüzünü işaret ediyor ve sanki hatırlayacaksınız eğer bağlantıyı kurduysanız Chicken Noodle Suit'ta da aynı J-Hope böyle gökyüzünü gösteriyordu.
ve tekrar olduğu yere geliyordu kamera. Benzer kamera hareketleri var bunda da. Hani gökyüzüyle geçiş yapıyor. Biraz Namjoon'dan konuşabilir miyiz? O ilk göründüğü sahnede yani karizmasıyla resmen yıktı. O mor saçları, o parlak ceketi. Lütfen saçlarını böyle yap. Efsane yakışıyor. Ve tabii Jin'in uzun saçlarıyla Hobi'nin yanları kazılı saçları da. Şimdi kısaca dikkatimi çeken şarkılardan bahsedelim albümdeki. Filter, Jimin'in ve Inner Child'da Taehyung'un en sevdiğim solo şarkısı olabilir. Muhteşem ve kesinlikle onları yansıtan şarkılar olmuş. Louder Than Bombs'ta Troye Sivan etkileri hissediliyor. Zero O'Clock çok başarılı. Twitter'da onun Sia'lı versiyonunu beğenmeyenler olduğunu okudum. Tabii ki de olabilir. Yani illa her şarkıyı beğeneceksiniz diye bir şey yok. Ama ben Sia'nın sesini bu şarkıya inanılmaz yakıştırdım. O Hey Nanalar tam böyle Sia kıvamında. Ben çok yakıştırdım ve çok da sevindim Sia'nın BTS'e böyle bir çalışmada bulunmasını. Malum BTS geçmiş şarkılarını gönderme yapmayı çok seviyor. I Am Fine, Save Me gibi. Bu albümde de On yani No. Albümde We Are Bulletproof The Eternal diye bir şarkı var. Ancak bu bildiğiniz Bulletproof'tan çok farklı. Daha slow, yavaş bir parça. Aslında hayranlarını teşekkür niteliği taşıyor. Çıkışlarından bu yana ne kadar çok geliştiklerini ve ARMY'lerinin onlara nasıl destek olduğunu çok naif bir şekilde anlatıyorlar. Sadece 7 kişiydik ve şimdi hepinize sahibiz. Hep birlikte kurşun geçirmeziz diyorlar. Sizin dikkatinizi çeken teoriler nelerdi? Albümde hangi şarkıları beğendiniz? Yorum kısmına onları yazın. Üstünde konuşulacak eminim çok fazla detay vardır ama benim bu zamana kadar yakaladıklarım bunlardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.